demedin mi dimmi? Yala gözlü dilber dilber, vaktin geçer demedin mi dimmi? Harami olmuş gözlerinlerin, beller keser demedin mi dimmi? Beller keser demedin mi dimmi? Beller keser demedin mi dimmi? Doktor Levent. İsmim Levent Özkan. İstanbul Tıp Fakültesi 1999 mezunuyum. Daha sonra üroloji ihtisasımı Kocaeli Üniversitesi'nde yaptım. Aileden gelen özel sebeplerle de sünnet konusuyla hem çok ilgili hem de ciddi bir deneyim sahibiyim. Ben Kemal Özkan. Şu ana kadar 117.000, bugün itibariyle 117.300 tane sünnet yaptım. Bugün artık sünnet sarayı bir marka oldu. Ben de herhalde kral oluyorum, sünnet sarayın kralı oluyorum. Bu dünyadaki hiçbir ülkede olmayan, hiçbir İslam aleminde dahi olmayan muhteşem bir gelenek. Çok kutsal bir şey. Treni kaldırdık, yeni kaldırdık. Sünnetin gerekliliği veya zararları konusunda şu anda internette çok ciddi bir bilgi kirliliği mevcut. Yani eğer birisi size sünnet mutlaka herkese gereklidir diyorsa ya da sünnet çok zararlı bir şeydir diyorsa çok uçlardaki fikirlerin hepsinde genellikle hata payı yüksektir. İlk nasıl başlamış meselesine çok ilgi duymuştum. Çünkü dini kitaplarda şöyle geçer, işte Peygamber Efendimiz sünnetli olarak doğmuştur diye geçer. Ama Kaan Göktaş da bunu söylüyor ve başka ilahiyatçılardan da duyuyoruz ki bunun doğru olduğuna dair elimizde bir kanıt yok. Gerçekten de öyle miydi? Aslında Peygamber Muhammed'den 250 sene sonra bu pratiğin başladığı, yani o hadis kitaplarıyla beraber böyle bir pratiğin başladığı söyleniyor. İşte 20 sene önce ben ilahiyatçılardan bunu duymazdım ama artık çok basit bir internetten araştırmayla da işte ilahiyatçıların videosuyla da göreceksiniz. Artık bir konsensusa varılmış gibi kaynağının aslında gelenekle alakalı olduğu, dinle alakalı olmadığı çok rahat şekilde görülebiliyor. Fakat bunu ifade edebilmek çok zor. Çünkü ifade ettiğiniz zaman çok taşlanacağınız bir mesele. Çok sağlıklı olmasalar da veriler Türkiye'de erkek nüfusunun yaklaşık %98'inin sünnetli olduğunu gösteriyor. Birçok erkek için sünnet, çocuklukta yarı korku, yarı gururla hatırlanan bir ritüel. Sünnetçi, kirve, sünnet kıyafeti ve ertesinde beklenen bir hediye de bu hatıradan arda kalanlar. Peki bir erkek düşünmesi bile kekremsi duygular bırakan bu deneyimi neden yaşar ve niye kabul eder? En başından alalım. Tarihin bize gösterdiği şey, sünnetin dinleri ve kültürleri aşan bir gelenek olduğu. İlk kayda geçmiş sünnet, Mısır'da bir kabartmada tasvir edilen soylu bir erkeğin sünnet operasyonu. Öte yandan dünyanın diğer ucunda aborjin erkekler binlerce yıldır sünnet oluyor. Musevilerdeki sünnet geleneği, Brit Mila olarak adlandırılan yerleşik bir tören. Musevi erkek çocukları doğumlarını takip eden 8. günün ilk ışıklarında sünnet ediliyorlar. Müslüman toplumlardaysa sünnet yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Peki birbirinden farklı birçok toplumu çok farklı zamanlarda bu gelenekte birleştiren şey ne? Antropologlar sünnetle ilgili olarak dünyadaki tüm toplumlarda bir şekilde beliren iki temaya atıfta bulunuyor: geçiş ve arınma. Doğum, evlilik ve ölüm, geçiş evrelerinin en temel olanları. Yerden ve zamandan bağımsız olarak tüm toplumlarda bu evreler bir ritüelle ilişkilendiriliyor. Sünnet bazı toplumlarda işte böyle bir geçiş ritüeli. Kadın ve erkeğin cinsel olgunluğa erişip çoğalmaya başlaması öncesi bir hazırlık. Bu geçiş ritüelini birçok toplumda kadınlarda da görmek mümkün. Bazı antropologlar bu uygulamayı erkek ve kadının geçtiği yeni evrede cinsel organlarını olabildiğince farklılaştırmanın bir yolu olarak görüyorlar. Sünnet aynı zamanda bir arınma ritüeli de. Dünyaya geldiğinde hatta daha öncesinde kirlenmiş insanoğlunun ruhsal ve fiziksel olarak arındığına inanılıyor. Hristiyan geleneğinde ilk günahla doğan bebeğin vaftizle bu günahtan arındırılması en bilindik arınma ritüeli. Müslümanlık ve Musevilikle ilgili kaynaklar sünnet geleneğinin 80 yaşında kendini sünnet eden Hz. İbrahim'le başladığını rivayet ediyor. Bu kaynaklarda hijyen yani arınma vurgusu hep ön planda. Her çocuk sünnet olmak zorunda mı? Bence değil. Sağlıklı mı sünnet? Evet, sağlıklı. Niye yapıyoruz sünneti? Hijyenik amaçlarla ve daha çok bulaşan hastalıkları engellemek amacıyla.
Yani eğer dünya üzerinde bir ülkede, bir toplumda bu bahsettiğim konular bir sorunsa erkeklerdeki en azından önlenebilir hastalıkları ve bulaştırıcılığı önlemek için sünnet hala faydalı. İskandinav ülkesinde her gün banyosunu yapan, ufak bir tıbbi problemi olduğunda doktora ulaşmakta herhangi bir zorluk çekmeyen, birinci, ikinci basamaklı tedaviler gelişmiş yerlerde illa bu kişi sünnet olmalı dersek doğru bir şey söylemeyiz. Ki tabii ki biz bulunduğumuz yerden o zaman ben niye sünnet oluyorum ki diye baksak da dünyanın nereden baksanız hala ne yazık ki %60-70'lik gibi bir kısmı sağlık hizmetine ulaşamadan, kötü şartlarda, günlük banyosunu yapamadan ve birbirine hastalık bulaştırarak yaşıyor. Yani sünnet hala bazı toplumlarda son derece sağlıklı ve koruyucu bir işlemdir. Tutarlı bir şekilde süren araştırmalara göre sünnetli erkeklerde HIV oranları %50 ila %60 daha az. Özellikle Afrika ülkelerinde yapılan bu araştırmalar bazı ülkelerde HIV salgınıyla mücadelede sünneti önleyici bir tedavi yöntemi olarak görüyor. AIDS dışında cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklarla ilgili yapılan araştırmalarda tutarlı bir sonuç çıktığını söylemek zor. İlahi dinler arasında sünnet geleneğinin yerleşik olmadığı tek din Hristiyanlık. Fakat çoğunluğu Hristiyan olan bazı ülkelerde de sünnet yaygın. Bu yaygınlaşma ise hiç de ilahi olmayan bir nedene dayanıyor: mastürbasyonla mücadele. 19. yüzyılda din adamları ve doktorlara göre mastürbasyon cinselliğe zarar veriyordu, üremeyi engelliyordu ve hastalık yayıyordu. Bazı doktorlar da mastürbasyona karşı önleyici bir tedavi yöntemi olarak sünneti önerdiler. Sünnet derisi mastürbasyonu teşvik ediyordu, ondan kurtulmak demek mastürbasyonun azalması demekti. Sünnetin yerleşik gelenek olduğu Musevilerde de birçok zührevi hastalığın daha az görüldüğüne dair araştırmalar öne sürüldü. Ve böylece 19. yüzyılda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni doğan çocukların sünnet olma oranları hızla yükselmeye başladı. 1940'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların %60'ı, İngiltere'de ise %40'ı sünnetliydi. 1960'ların ortasındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran %90'lara kadar çıktı. Türkiye'de sünnet düğünü yaygın bir gelenek. Geçmiş yıllarda daha çok 6 ila 7 yaş aralığında uygulansa da son zamanlarda yaşamın ilk yıllarında, hatta ilk gününde uygulanmaya başlandı. Dünyanın birçok yerinde doğar doğmaz yapılıyor çünkü çocuğun bir sebze olduğunu zannediyoruz. Çocuğun duyularının ve genel olarak duygularının da ne kadar güçlü olduğunun farkında değiliz. Yani sünnetin yaşı çok tartışmalı bir konu. Çünkü sünnetin yaşına ben hem toplumun hem de aslında birçok meslektaşımın bir açıdan baktığını görüyorum. Aslında sünnetin yaşı dediğiniz zaman sünnet yani doğduktan 90 yaşına 100 yaşına kadar yapılabilir. Bu bir cerrahi bir işlemdir. Basit bir cerrahi işlem gibi görünür. Sünnetin yaş belirlemesinde ya da diğer şeyinde tüm faktörleri düşünmek lazım. 1. Güvenlik. Yani ben prensip olarak doğar doğmaz bir bebeğe cerrahi bir işlem yapılmasını uygun görmüyorum. Mecburi olmadığı takdirde. Bu bizim ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir. Ben böyle akılda kolay kalsın diye bizim toplumumuzda en çok bilinen şeylerden biri bir 40'ı çıksın derim. Hani çocuk 1 ay civarında diye toparlarsak o 1-3 ay civarında çok fazla hareketlenmediği dönemlerde sünneti yapılabilir. Bizler çocuğun belli bir yaşa gelmesini bekliyoruz çocuğun sünnet olması için. Çünkü orada başına ne geldiğini anlamasını istiyoruz. Halbuki Suudi Arabistan gibi sünnetin çıktığını düşündüğümüz yerlerde bile çocuk doğar doğmaz sünnet ediniyor ve orada sorduğunuz zaman şöyle cevap veriliyor. Yani hiçbir aileye sormazsınız işte oğlunuz sünnetli mi diye, bu çok mahrem bir şeydir. Dolayısıyla en yakınlar bile böyle bir şeyi sormuyorlar. Halbuki bizim ülkemizde öyle değil. Çok rahat konuşabiliyoruz bunu. Bu çocuk sünnet oldu mu diye. Arınma ritüeli olarak adlandırılan törenler Türkiye'de erkeğin yetişkinliğe ulaştığı düşünülen zamanda adeta bir kutlama merasimi şeklinde yapılıyor. Sünnet merasimlerinde rastlanabilecek bilimum adetler de bu erkeklik meselesinin dışa vurumunu oluşturuyor. Yani günümüzde ailelerin sünnete temel motivasyonunu Türkiye için ben tabii ki söyleyebilirim. Bütün dünya için söyleyemem. Daha çok şöyle oluyor. Evet, ben artık birçok kişi gelenek olarak bunu çok şey yapmasa bile bu sünnet yapılmalı. Ve ben bunu en iyi şekilde
yaptırmalıyım bakış açısı. Yani illa çocuğun sünnet olsun diye bir şey yok. Ailenin herhangi bir tıbbi fayda beklentisi çok fazla yok. Yani sünnet çok sağlıklıdır. Eskisi boyunu uzatır. Sünnet olmazsa çok hasta olur değil. Ben bu toplumda yaşıyorum. Çocuğun sünnet olacak. Ben bunu onun en iyi şekilde geçirmesini sağlamalıyım. Genel motivasyon şu anda sünnette bu. Toplum erkeğin nasıl olması gerektiğine dair algılar yaratıyor törenler üzerinden. Kadının nasıl olması gerektiğine dair algılar yaratıyor ve bunu ne kadar küçük yaşta yaparsa, çocuğu ne kadar bunun bir parçası haline getirirse o kadar çok biz buna ikna oluyoruz çünkü o kadar çok korkuyoruz. İşte şöyle düşünelim, eğer kız çocuğu sünneti diye bir şey yerleştirilseydi ki geçmişe baktığımızda o işte hadis kitaplarıyla beraber yerleştirilen bu dini anlatılarda erkek sünnetiyle beraber kız çocuk sünneti de girmiştir. Bizim toplumumuzda yok. Yani biz Mısır'da olsaydık bugün bunu da konuşuyor olacaktık. Ama biz zannediyoruz ki sadece erkeklere yönelik bir şey. Bu da tamamen kendi coğrafyamızda gelişen şeyler biraz daha farklı olduğu için öyle aslında. Kız çocukları sünnet olsaydı bizim kültürümüzde bu sessiz sedasız utanarak yapılan bir şey olacaktı. Ama erkeklikle gurur duyma üzerinden yapılıyor. Ama zannedilmesin ki bu erkeklere kendilerini daha iyi hissettiriyor. Evet, sünnete böyle bir erkekliğe geçiş şey veren eskiden tabii ki daha çok ve çok büyük bir kitle vardı. Ama hani sünnet hiçbir zaman Yahudilikteki bar mitzvah gibi ya da Afrika kabilelerindeki erkekliğe geçiş ve kendini kanıtlama seremonisi gibi bir şey değil toplumumuzda. Mesela çocuk sünnette ağlarken erkek adam ağlamaz. Niye ağlamasın? Çocuk korkuyor ve ağlayabilir. Ya da böyle çocuğun işte sünnet oldu diye 40 gün 40 gece düğün yapacağım, bunları biz de hani ben ne geleneksel içinden gelen biri olarak ne de bir tıbbi uzman olarak öyle bu tip bir şeyin abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Uzmanlar sünnet olmanın cinsel fonksiyonu bozup bozmadığına yönelik net bir ifadede bulunamıyorlar. Bazıları da bu işlem nedeniyle penisin duyarlılığını azaltarak cinsel fonksiyonlara zarar verdiğini iddia ediyor. Sünnetin cinsel hayat üzerine etkisini değerlendirmeniz için birebir aynı olan iki bireyi almanız lazım. Bunlardan bir tanesi sünnetsiz olmalı, bir tanesi sünnetli olmalı. Aynı şekilde yetiştirilmiş olmalı. Aynı cinsel eğitimle, aynı hurafelerden uzak. Ancak o zaman bunu anlayabilirsiniz. Tamamen aynı iki kişi, bir tanesi cinselliği çok iyi şekilde yaşayabilir. Erken geç boşalma sorunları yaşamadan cinsel hazzını kendisi eşiyle beraber üst seviyeye taşıyabilir. Onun dışında hiç ellenmemiş, hiçbir şey yapılmamış biri de cinsellikle ilgili hiçbir bilgisi olmadan tamamen subjektif olarak size yanlış bilgi verebilir. Sünnet çoğu zaman sağlık, hijyen ve dini sebeplerden ötürü yapılsa da birçok ülkede kişinin vücut bütünlüğüne bir saldırı olduğuna dair tartışmaların devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor. İleride karşılaşılacak olası bir hastalık için sağlıklı bir organın bütünlüğüne zarar verildiğini düşünüyorlar. Sünnetin verebileceği psikolojik zararların oluşacak yararlardan daha fazla olduğu görüşündeler. Sünnet derisi canlı bir parça, vücudun bir parçası. Yani dini olarak baktığınızda da hakikaten o zaman niçin Tanrı böyle yaratıyor diye düşünmeniz son derece normal ve bir fonksiyonu var. Bir fonksiyona binaen orada ve canlı bir parçayı çıkarmanın ve geriye dönüşü olmayacak şekilde çocuğu böyle sakatlamanın hakikaten mantıki bir tarafı yok. Siz işte göğüs kanseri olacak diye bir kadının memelerini en başından kesmiyorsunuz. Neresini keseceğim bunun? Kesmeyeceksin. Bunu göstermek için mi çağırdınız beni? Amca al şu parayı. Keser gibi yap. Ötesine karıştırma. Evet, karıştırma, huylanıyor. Başıma hiç böylesi gelmemişti. Hadi başla. Sen de bağır Şaban. Bismillah. Kökünden halletmiştir inşallah.